Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün Alman mutfağının meşhur Streuselkuchen'ini yapacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 26 santimlik bir kalıbın kenarlarını yağlıyorum. Alt tabanına yağlı kağıt geçirdik. Buzdolabına aldık. Kırıntı hamurumuz için gerekli malzemeler: 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı, yarım su bardağı kadar, tam değil ama biraz aşağı, esmer şeker, yoksa normal şeker de kullanabilirsiniz. Bir paket vanilya, yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz veya fındık da olur. 1,5 su bardağı da unumuzu ekleyelim. Şimdi elimizle bu hamuru parmak uçlarımızla, avuçlarımızla şöyle bir toparlayalım diyeyim ben size. Tam kurabiye hamuru da olmayacak. Şöyle bakın sevgili arkadaşlarım, önemli olan hiçbir yerde un kalmamış olsun. Elinizle sıktığınızda kendini tutabilen ama parmak uçlarınızla da ufaladığınızda ufalanabilen bir hamur olacak. Şu anda kırıntı hamurumuzu hazırladık. Buzdolabına alalım. Kekimiz için gerekli malzemeler: 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımızı kasemize alalım. Bir su bardağından bir parmak eksik şekerimizi ilave edelim. Bir paket vanilya şekerimizi de ekleyip hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım. Bu Alman mutfağından bir tarif olduğu için Almanlar bizim gibi kek yaparken sıvı yağ kullanmıyor, tereyağı kullanıyor. Yani bu kekin yapım aşaması tamamen Alman mutfağına ait bir tekniktir. Bilmeyenler için bence çok güzel de bir bilgi amaçlı video olmuş olur. Şimdi tereyağı ile şekeri mikserimizde güzelce bir çırpalım. Gördüğünüz gibi böyle açık, kremamsı bir kıvama geliyor. Bu gördüğünüz sadece şeker ve tereyağı. Etap etap, yani her bir yumurtayı 1 dakika yedirmek şartıyla 3 adet yumurtamızı peş peşe ilave edelim. Bakın sevgili arkadaşlarım, yumurtayı ekledikçe o bildiğimiz tereyağı ve şeker karışımı muazzam bir şekilde köpürüyor. Yani bu kekin harcı bizimkilerden çok farklı bir şey oluyor, kıvamı oluyor. Gerçekten mükemmel. 3. yumurtayı da ekledim. Dikkatinizi çekerim, iyice açık bir renk aldı. Bildiğimiz krem şanti veya krema gibi duruyor. Çok farklı bir tekniktir. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra size şöyle bir kıvamını gösteriyorum. Oldukça böyle pürüzsüz, köpük köpük kıvamına getirdik. 2 su bardağı unumuz var. İçerisine 1 paket kabartma tozunu ekleyelim ve bir tel çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Bunu yapmamızın amacı kabartma tozunun unun her tarafına eşit bir şekilde değmiş olması. Unumuzu ekleyelim. Mikserimizde çalıştırmadan önce şöyle kabaca bir karıştıralım. Allah muhafaza, biliyorsunuz birden çalıştırırsak her yer saçımıza kadar un olur. Önce bir şöyle kabaca karıştırıp daha sonra küçük devirde karıştırmaya başlayalım. Yarım su bardağından biraz fazla sütümüz var. Onu da 3 etapta içine ekleyerek harcımızın kıvamını verelim. Bu bir kek harcı ama şimdi göreceksiniz sevgili arkadaşlarım, böyle bir harç olamaz. Siz sadece bu keki bile yapın, üzerine elma dizin, fırına verin. Muazzam bir lezzet olur. Kıvamına bakar mısınız? Yani çok güzeldir. Almanlar hep bu şekilde çalışıyor. Onların kekleri, patiserisi dünya çapında çok meşhurdur. Fransızlarınki de çok güzeldir. Ama bu pasta kısmında Almanlar oldukça iyi. Şöyle kıvamına bakın. Bu bildiğimiz bir kek harcı. Bizimkilerden bayağı bir farklı, daha köpük, daha farklı bir konsistensi var. Şimdi daha önce hazırlayıp dolaba aldığımız kalıbımıza kek harcımızı komple dökelim. Ve eşit olacak şekilde de bir spatula yardımıyla her tarafa güzelce yayalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, meyve olarak orman meyvesi kullanıyorum. 200 gram. Yani 2 su bardağına yakındı. 1,5 su bardağı, özür dilerim. 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı şeker ilave edip güzelce karıştıralım. Bu karıştırmış olduğumuz meyveleri kekimizin üzerine serpiştirelim. Neden nişasta ekledim? Meyve fazla suyunu buzluktan çıktığı için aşırı su salıp da keki ıslatmasın diye nişastayla önlem alıyoruz. Yani hepsinin mutfakta bir kimyası var aslında. Bütün meyveleri boş yer kalmayacak şekilde serpiştirelim. Şimdi de üzerine daha önce hazırlamış olduğumuz kırıntı hamurumuzu her tarafına yine serpiştirerek pastamızı bitirelim. Ben bugün yuvarlak bir kalıpta yaptım. Borcamda da olur. Daha ince olabilir ama fırın tepsisinde bile yapabilirsiniz.
Ve kekimiz fırına gitmek için hazır. Şöyle bir kıyısını, köşesini düzeltiyorum. Önceden ısınmış alt üst ayar, yani fansız ayarda 180 derecede 50-55 dakika pişmeye gönderelim. Ama her fırın farklıdır sevgili arkadaşlarım. Lütfen gözünüz fırında olsun. İlk 40 dakika asla kapağı açmayın. Ben tam 50 dakika pişirdim. 50 dakikanın sonunda bir kürdan testi uyguladım tam ortasına. Kürdan test tertemiz çıktı. Bu pişmiş anlamına geliyor. Ve pastayı fırından çıkardım. Güzelliğe bakar mısınız? Yani şu anda mutfakta zaten mis gibi tereyağı koktu diyebilirim. Şahane bir şekilde kabardı. Görüntüsü çok hoş, çok orijinal. Nasıl transfer ediyorum? Yani kalıptan nasıl teli alıyorum? Onu da bugün kaydetmek istedim. Belki videolarımı ilk defa izleyen izleyicilerim vardır ama kıdemli izleyicilerim bilir. Ara ara böyle püf noktalarını mutlaka videolarıma kaydederim. Şimdi böyle altındaki yağlı kağıtla çekerek tele transfer ettim. Bir spatulayla veya bir bıçağın ters tarafıyla alt kısmını kontrol ettim yapışma ihtimaline karşı. Daha sonra elimle iterek alttaki yağlı kağıdı çıkarıyorum. Çok güzel görünüyor ve pastamız sunum için hazır. Ben bahçeye çıktığım an inanın ki Mavi benden önce koşarak çıkıyor. Şöyle çiçeklerle birlikte pastamızı sunum için hazırladım. Sizlere bir detaylıca gösteriyorum ve hemen keserek doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere Alman mutfağının çok meşhur, bilindik bir pastasını hazırladım. Streuselkuchen olarak geçer. Ben orijinal ismini kullanacağım. Ama siz buna kırıntı pastası, meyveli pasta gibi isimler takabilirsiniz. Ama orijinal ismi Streuselkuchen. Yani Türkçesi serpiştirilmiş pasta. Hemen şöyle bir dilimi çıkarıyorum. Güzelliğe bakar mısınız? Ay ben de heyecanlanıyorum ayol. Bunları zaten ben yaptım ama izlerken ben de diyorum ki ne kadar güzel görünüyor. Hemen şöyle tabağa aldım. Büyük bir zevkle doku testine geçtim. Yumuşacık, tam üst tabakasına yakın bir yerde orman meyvesi ve üzerine serpiştirmiş olduğumuz o tereyağlı kırıntı hamuru aslında yerken hem yumuşak hem meyve hem kıtır kıtır bir kurabiye tadında bir kırıntı hamuru birçok lezzeti aynı anda tadabiliyorsunuz. Burada çok detaylı çektim sevgili arkadaşlarım. Kekin gözeneklerinin küçüklüğüne bakar mısınız? Bu demektir ki çok güzel bir, çok lezzetli bir kek. Bugün sizlere Alman mutfağından bir tarifle geldim. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Ve YouTube bana her zaman olduğu gibi diyor ki bu videoda lütfen bu kelimeleri kullan yoksa videonu öne çıkarmam ve ben de kullanayım. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.